İletişimde her birimizin tercih ettiği farklı davranış biçimleri var. Kimimiz ilk etapta çok cana yakın davranırken kimilerimiz daha mesafeli olmayı tercih edebiliriz. Kimimiz insanlarla iletişim kurarken daha direkt yoldan, daha dolaysız bir şekilde iletişim kurmayı tercih ederken kimimiz tam tersini tercih edebiliriz. Kimimiz daha kısa, öz yaklaşımları tercih ederken bazılarımız da daha detaylı, daha uzun uzadıya anlatımları tercih edebiliriz. İletişim sırasında insan davranışları ile ilgili gruplamalardan en yoğun kullanılanlardan bir tanesi bu davranış biçimlerini renklerle tanımlayan gruplandırma. Buna göre insanların iletişim sırasında gösterdiği davranış biçimlerini 4 ana grupta inceliyoruz. Ve bunların her biri 4 ana renk aslında. Her ne kadar insan davranışı sadece 4 ana gruba indirgenemeyecek kadar karmaşık ve kompleks bir yapıda olsa da yine de yapılan araştırmalar bu gruplandırmanın yüksek tutarlılıkla sonuçlandığını gösteriyor. Yani aslında iletişim sırasında her birimiz bu 4 ana grupta yer alan davranışları birini ya da birkaçını gösteriyoruz. Ve gösterdiğimiz davranışlarla bu gruplardan birine ya da birkaçına daha yakınız. Şimdi biraz sonra ben bu grupları ve özelliklerini anlatacağım. Sizler de dinleyip kendi stilinize buna göre karar verebilirsiniz. İletişim stillerini bilmenin bir iyi yanı da insanlarla iletişim kurarken eğer onların stillerini analiz edebilir ve doğru olarak tanımlayabilirsem onları daha rahatlıkla ikna edebilirim. Onlarla daha az çatışma yaşayabilirim. Bir nevi aslında iletişimde nabza göre şerbet verebilirim. Şimdi gelelim bu iletişim stilleri neler ve bunların en belirgin özellikleri neler bunlar hakkında konuşmaya. 4 iletişim stilinden ilk anlatacağım stil kırmızılar. Kırmızıların en belirgin özelliklerinden bir tanesi sabırsız ve sonuç odaklı olmalarıdır. Hızlı hareket etmeyi severler, kararlılardır, sonuç odaklılardır. Gereksiz konuşmalardan, gereksiz işlerden hiç hoşlanmazlar. Hemen sonuca ulaşmak isterler. Süreç sırasında var olan aksilikler onları çok ilgilendirmez. Sonuca bakar, bu iş oldu mu olmadı mı? Neden olmadığının cevabıyla çok ilgilenmez. Direkt olarak sonuçla ilgilenir. Yönetim kademelerine doğru çıkıldıkça insanların biraz böyle kırmızılaşmaya başladığını görebiliyoruz. İster istemez işin yapısı gereği hedef odaklı ve sonuç odaklı olmak zorunda oldukları için. Kırmızılar aynı zamanda baskın ve otoriter kişiliklerdir. Emretmeyi severler, yönlendirmeyi severler. Aksine emrivakilerden ise hiç hoşlanmazlar. Kırmızılar hareketli kişilerdir, dışa dönük kişilerdir. Gruba aciliyet, enerji pompalarlar. Hızlı hareket ederler ve karşı tarafında aynı şekilde hızlı hareket etmesinden hoşlanırlar. Yani eğer ben bir kırmızı ile iletişim kuruyorsam 1. Çabuk olmalıyım. 2. Sonuç odaklı olmalıyım. Az, öz konuşmalıyım. Ve bu konuşmalarım direkt iş odaklı olmalı. Sonuç odaklı olmalı. Kırmızılar ilk tanışmada biraz mesafelidir. Güçlü göz kontağı kurarlar. Kendilerine güvenlileri yüksektir. Ses tonları biraz yukarıdadır. Dolayısıyla dışa dönük insanlardır. Ancak yine de karşı tarafla ilk tanışmalarında bir parça mesafelidirler. Ve karşı tarafında aynı şekilde biraz mesafeli olmasından hoşlanırlar. İkinci bahsedeceğim stil yine sabırsız stillerden bir tanesi. Yine hızlı, yine sonuç odaklı bu stilde. Bunlar da sarılar. Sarılar kırmızılara aslında benzerler. Tıpkı kırmızılar gibi onlar da sabırsız, onlar da sonuç odaklı, onlar da hızlı, aceleci yapıdadırlar. Ancak kırmızılardan farklı olarak sarılar daha cana yakındır, daha sosyaldir. En temel özellikleri, en belirgin özellikleri sosyal yönleridir. İnsanlarla iyi iletişim kurarlar. Özellikle diğer insanları ikna edebilme, motive edebilme güçleri vardır. Bu anlamda diğer insanları etkileyebilirler. Sıcakkanlılardır. İlk tanışmada hemen sizinle samimi olurlar. Çok güçlü göz kontağı kurarlar.
Konuşmaları enerjiktir, canlıdır. Ses tonlarını çok güçlü biçimde kullanırlar. İnişler, çıkışlar vardır ses tonlarında. Vurgulamaları çok başarılı bir şekilde kullanırlar. Asla tek düze değildir sarıların konuşmaları. Aynı şekilde beden dillerinde güçlü bir biçimde kullanırlar. Bol bol mimikler yine konuşmalarında göze çarpar sarılarında. Sarıların bir diğer özelliği, onlar da kısa ve öz konuşmayı severler. Yani sarılarla konuşurken böyle uzun uzadıya, detaylı anlatımlardan hiç hoşlanmazlar. Detayları hiç sevmezler. Çünkü sarılar resmin bütününü görürler. Detaya odaklanmazlar. Bu yüzden karşımdaki insan sarıysa aşırı detaylı konuşmam büyük bir olasılıkla onu sıkacak ve konuşmadan kopartacaktır. Aynı şekilde sarılar kendileri çok enerjik oldukları için karşı tarafında enerjik, coşkulu ve canlı olmasını beklerler. Sarılar olayları kişisel algılamaya meyillilerdir. Aynı şekilde bu anlamda biraz alıngan olabilirler. Aynı şekilde kendilerine karşı yaklaşımda özel hissettirilmeyi severler. Yani onlara özel, mesela isimlerine özel bir şeyle yanına gittiğinizde çok daha fazla hoşlarına gider. Çoğu insan tabii ki kendisine özel yaklaşımdan hoşlanır ama sarılarda bu biraz daha fazladır. Sarıların en belirgin özelliği sosyallikleri demiştik. Bu anlamda özellikle satış gibi ya da ne bileyim eğitmenlik gibi, oyunculuk gibi diğer insanları etkileyen, diğer insanları ikna eden, onların pohpohlanabileceği, onların böyle alkışlanabileceği tarzdaki işlerden hoşlanırlar. Bu işlerde başarılı olurlar sarılar. Hayal güçleri kuvvetlidir, yaratıcılardır. Özellikle şirketlerin Ar-Ge departmanlarında yine başarılı olabilirler. Odak noktaları hep gelecektir. Gelecek hakkında konuşmayı çok severler. Gelecekle ilgili projeleriyle ilgili konuşmaya bayılırlar. Dolayısıyla bir sarı ile konuşurken onun gelecek hayallerini dinlemek onları motive edebilir. Evet, gelelim yeşillere. Yeşiller de tıpkı sarılar gibi cana yakın ve sosyal bir stildir. Diğer insanlarla iletişim kurmayı severler. Diğer insanlara özen gösterirler. Uyumlulardır, sabırlılardır. Tam bir takım üyesidir yeşiller. Empati yetenekleri yüksektir. Zaman zaman diğer insanları kendilerinden daha fazla düşünürler. Ben yeşillere Güzin ablalar diyorum. Çünkü hem yardımseverler hem de iyi dinleyiciler. Tabii siz hem yardımsever hem de iyi dinleyici olunca İnsanların çoğu dertlerini anlatmaya size gelirler. Bu anlamda özellikle örneğin psikologluk gibi, örneğin sağlık sektörü gibi diğer insanların hayatına dokunan, sabır gerektiren, diğer insanları düşünmeyi gerektiren işlerde başarılı olurlar. Tam bir takım üyesi olduğundan bahsetmiştik, sabırlı ve uyumlu olduklarından bahsetmiştik. Aynı zamanda hani sarılara benziyorlar sosyallik bakımından, cana yakınlık bakımından, ancak onlardan ayrıldıkları nokta şudur yeşillerin. Yeşiller sakin insanlardır. Hız sevmezler. Daha yavaş tempoda çalışmayı tercih ederler. Zaman baskısından hiç azalmazlar. Zaman baskısı altında kitlenirler adeta. Konuşurken daha sakinlerdir. Ne bileyim, bir sarı konuşurken son derece coşkulu, hızlı, yüksek tonda konuşurken daha gürültücü bir izlenim bırakırken karşı tarafta, yeşiller daha sakin, daha yavaş bir konuşma tarzına sahiptir. Tıpkı şu anda yapmış olduğum gibi daha sakin ve daha kibar konuşmayı tercih ederler. Kibar demişken bu 4 stil arasında yine en kibar stil, en nazik stil yeşillerdir. Yeşiller detay çok severler. Yani sarıya ve kırmızıya detay verme kesinlikle. Hoşlanmaz. Az, öz, sonuç hakkında konuş. Ama yeşiller detaya bayılır. Zaten sen detay vermesen bile o ister. Sorularıyla ister. Bunları uzun uzadıya anlatabilirsin yeşillere. Aynı zamanda yeşiller garanticidir. Risk sevmezler. Sarılar ve kırmızılar riske girerler. Risk almaya yatkınlardır. Ancak yeşiller risk almaktan hoşlanmaz. Garanticidir. Planlar, analiz eder. Detaycıdır. Dolayısıyla garanti veren kalıplar kullandığında bundan hoşlanır. Örneğin garanti ediyorum pazartesi günü seni arayacağım, söz veriyorum dediğimde bir yeşilin hoşuna gider. Tabii bunu söylediysem
hangi stile bunu söylersem söyleyeyim mutlaka sözümü de tutmam gerekir elbette insanların güvenini kaybetmemek adına. Evet, yeşiller bahsettiğim gibi sıcakkanlı, sakin, uyumlu, duygusal, iyi dinleyici, karşı tarafı çok düşünen, garantici ve detaycı stildir. Detaycı stillerimizden bir diğeri de mavilerdir. Mavi demişken mavileri anlatmaya başlayalım. Mavilerin en temel özelliği analitik zekalarıdır. Analiz edebilirler çok başarılı bir şekilde. Planlamayı çok severler. Gerçekçilerdir. Rakamlarla, verilerle uğraşmayı severler. O yüzden detaycılar zaten. Sıfır hatayla iş yapmak isterler. Mükemmelliyetçilerdir. Ve bunu yaparken sürecin kalitesine odaklanırlar. Süreç iyi olursa sonuç da iyi olacaktır. Bu yüzden sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir stildir maviler. Mavilerin diğer en temel özelliği sakin yapılarıdır. Sakin ve ciddi bir yapıları vardır. İlk tanışmada mavileri resmi ve mesafeli olarak algılarsınız. Çok fazla göz kontağı kurmazlar, çok fazla mimik kullanmazlar. Ses tonları alçaktır ve daha tek düzedir. Yani çok inişler ve çıkışlar yoktur. Hatta çok koyu biçimde mavi iletişim stiline sahip insanlarda böyle adeta robotik bir ses tonu bile görebilirsiniz. Genellikle maviler böyle IT, muhasebe, lojistik gibi böyle detaylı rakamlarla, verilerle ilişkili mühendislik gibi işleri yapmayı severler ve bu işlerde başarılı olurlar. Mavilerin kendini geliştirmeleri gereken noktalardan bir tanesi beden dili ve ses tonudur. Çünkü özellikle koyu şekilde mavi stili kullanan insanlar diğer stiller tarafından bazen duygusuzlukla suçlanabilir. Çünkü mavi stildeki kişiler duygularını, düşüncelerini çok fazla beden dillerine ve ses tonlarına yansıtmazlar. Bu da diğer insanlar tarafından onların kayıtsız olarak ya da soğuk olarak, tepkisiz olarak algılanmalarına sebebiyet verir. Oysa ki bu tabii ki onların öyle olduğu anlamına gelmez. Ancak dışarıya bunu yansıtmazlar. Bu anlamda beden dili ve ses tonu kullanımında belki biraz daha kendilerini geliştirmeleri gerekebilir mavilerin. Maviler tedbirlilerdir. Risk almaktan kesinlikle hoşlanmazlar. Resmiyet ve mesafeyi severler. Yani ilk tanışmada hemen böyle mesela bir sarı gibi ya da bir yeşil gibi sıcakkanlı bir yaklaşım onları rahatsız edebilir. Daha resmi, daha sakin, daha uzak kalmayı tercih ederler maviler. Yüzlerinde çok fazla ifade yoktur dediğim gibi, çok mimik kullanmazlar ve daha kısık tonda konuşurlar. Bu anlattığım özelliklere dayanarak kendi iletişim stiliniz, iletişimde güçlü yönleriniz, geliştirmeniz gereken yönler, karşı tarafın iletişim stili, karşı tarafın iletişim stiline göre ne tür bir yaklaşım daha doğru olur? Bu gibi bilgilere sahip olabilirsiniz. Ve bu bilgiler doğrultusunda diğer insanlara yaklaşırken eğer doğru analiz eder ve doğru şekilde yaklaşırsanız iş hayatında ve özel hayatta çok daha başarılı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.